Büş Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir kahvaltı sofrası hazırlayacağız. Birbirinden lezzetli, çeşit çeşit tariflerin bir arada olduğu nefis bir masa olacak. İlk tarifimiz olan sakallı poğaçanın yapımıyla başlayalım. Bu poğaça gerçekten çok lezzetli ve oldukça da bereketli oluyor. Yumuş yumuş kabaran mayalı bir hamur hazırlayacağız. Karıştırma kabına ılık su, ılık süt, maya ve toz şekeri ekleyip karıştıralım. Karışıma sıvı yağ ve yumurta akını da ekleyip tekrar karıştıralım. Kullandığım çay bardağının boyutu 150 milim. Tüm malzemeler karıştıktan sonra yavaş ve kontrollü bir şekilde un eklemeye başlayalım. Tuzunu da ilave ettikten sonra yumuşak, ele yapışmayan kıvamla hamur elde edene kadar un eklemeye devam edebilirsiniz. Hamurun çok hafif ele yapışmasında hiç problem olmaz. Hamurun kıvamı istediğimiz gibi olduktan sonra tezgah üzerinde iyice yoğuralım. En önemli püf noktalarından biri hamurun çok güzel yoğrulmuş olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel, yumuş yumuş bir hamur oldu. Hamurun üzerine streç film ve bez ile örterek yaklaşık olarak 45 dakika 1 saate yakın mayalandırdım. Mayalanan hamurun havasını alıp elimle güzelce yoğurarak toparlıyorum. Hamurun kıvamı o kadar güzel oldu ki tekrar yakından bir kez daha göstermek istedim sizlere. Hamuru tezgah üzerinde yoğurup toparladıktan sonra bezelere ayırmaya başlayabiliriz. Mandalina boyutunda parçaları ayırarak elimizle yuvarlayarak şekil verelim. İsterseniz bezeleri daha küçük alarak boyutlarını küçültebilirsiniz. Bütün hamur bitene kadar şekil vermeye devam edelim. Hamura şeklini verdikten sonra en az 10 dakika kadar tepsi mayası yapmayı ihmal etmeyelim. Yumuşacık poğaçalarınızın olmasını istiyorsanız bu adımı atlamamalısınız. Üzerine sürmek için ayırdığımız yumurta sarısını tüm poğaçaların üzerine güzelce sürelim. Aynı hamurdan ikinci bir tarif daha hazırlıyorum. Birkaç tane hamuru ayırıp bunları sandviç hazırlayacağım. Sandviçlerin üzerine de susam eklemeyi ihmal etmiyorum. Bence çok yakışıyor. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerleri güzelce kızarana kadar poğaçalarımızı pişirelim. Poğaçalar fırından ilk çıktığı andan itibaren yumuşacık oluyor. Size biraz göstermek istedim ama çok sıcak olduğu için elimi yaktım biraz. Poğaçanın arasına ve üzerine sürmek için krem peynir kullanıyorum. Lezzetini beğendiğiniz herhangi bir krem peyniri olur. Poğaçaları videoda gördüğünüz gibi kestikten sonra kestiğimiz araya krem peynir sürelim. Üzerine de yine videoda gördüğünüz gibi krem peyniri sürdükten sonra ince rendelenmiş kaşar peyniri ya da ince kıyılmış maydanozu bulayalım. Son dönemlerde sosyal medyada gördüğüm sakallı poğaça tariflerinde maydanoz yerine küçük küçük doğranmış kapya biberleri de ekliyorlar. Hem renk katıyor hem de güzel bir lezzet katacaktır. Dilerseniz sizler için de fikir olabilir. Sandviç hazırlamak için ayırdığım poğaçaları ortadan ikiye ayırdım. İçerisine evinizde bulunan malzemelerden ekleyebilirsiniz. Sandviç hazırlarken kullandığım malzemeleri de yine açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Sizlere de fikir olabilir. Yumuşacık, çok lezzetli bir poğaça tarifi. Bu tarifi gönül rahatlığıyla tüm poğaça tariflerinde kullanabilirsiniz. İç harcını, şeklini değiştirerek alternatifler oluşturabilirsiniz kendinize. Sıradaki tarifimiz çıtır patates topları. Haşladığımız patatesleri sıcak sıcak ezip püre haline getirelim. Bu tarifte 4 adet haşlanmış patates kullandım. Püre haline getirdiğim patateslerin üzerine 2,5 yemek kaşığı mısır unu, 4 yemek kaşığı mısır nişastası ekledim. Baharat olarak karabiber, kırmızı toz biber ve tuz ilave ettim. Yumurta akını da ilave ettikten sonra bütün malzemeler birbiriyle güzelce karışana kadar karıştıralım. Bu aşamada sevdiğiniz başka baharatlardan da ilave edebilirsiniz.
Hazırladığımız patatesten ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp içerisine kaşar peyniri ekleyerek yuvarlayalım. Bütün harcımız bitene kadar bu şekilde şekil vermeye devam edelim. Ben bu tarifi bir gece önceden hazırlayıp üzerini streç film ile örterek bir gece buzdolabında beklettim. Sizler de en az 1 saat kadar buzdolabına dinlendirmeyi ihmal etmeyin. Patates toplarını kızgın yağda her yeri güzelce kızarana kadar kızartalım. Bu tarifi isterseniz hazırlayıp buzlukta da saklayabilirsiniz. Pişireceğiniz zaman buzluktan çıkartıp kızgın yağda pişirmeniz yeterli. Ben birazını ayırıp buzluğa kaldırdım. Pişirdiğimde aynı lezzeti yakaladım. Herhangi bir farklılık yoktu. Çıtır çıtır çok lezzetli bir tarif oluyor. Sizler de mutlaka denemelisiniz. Tek tavsiyem sıcak sıcak ikram etmeyi ihmal etmeyin. Sıcakken içindeki kaşarı çok güzel eriyor ve dışı çıtır çıtır bir şekilde yeniyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Çıtır patates toplarının yanında ikram etmek için biraz da sosis kızarttım. İçindeki kaşarın nasıl eridiğini göstermek istiyorum size. Gerçekten çok güzel eriyor. Lezzeti şahane bir tarif. Mutlaka denemelisiniz. Buzluk içinde hazırlayabileceğimiz için çat kapı gelen misafirlerde de güzel bir alternatif olabilir sizlere. Sıradaki aslında bir tarif değil ama peynir tabağımı nasıl hazırladığımı sizinle de paylaşmak istedim. Evde bulunan peynir çeşitlerini bir araya getirdim. Hangisinden nasıl model keseceğime karar verdim. En sonunda bu şekilde bir tabak ortaya çıktı. Peynirlerin yanına ilave olarak hindi füme, jambon, kuru meyveler ekleyerek biraz daha görsellik ekledim. Aslında herkesin evinde bulunan malzemelerle hazırlayabileceği güzel bir sunum tabağı olabilir. Önemli olan malzemeleri nasıl birleştirdiğiniz, güzel bir sunum oluşturduğunuz. Yani aslında her şey sizin zevkinize bağlı. Ben de herkes gibi kendimi geliştirmeye çalışıyorum bu konuda. Umarım sizler için de faydalı olabiliyorumdur. Ben genellikle misafir sofraları için hazırladığım peynir tabaklarını bir gece önceden hazırlıyorum. Ertesi güne büyük kolaylık oluyor. Kuru meyve olarak portakal kurusu ve kuru dut kullanmayı tercih ettim. Bugünkü misafirlerimde hazırladığım peynir tabağım bu şekilde. Bir gece önceden hazırladığım için üzerine hava almayacak şekilde streç film ile sarıyorum. Kahvaltıya misafir geleceği zaman büyük bir kısmı genellikle geceden halletmeye çalışıyorum. Bazen masamı bile hazırlıyorum. En son sabah hazırlanacak şeyler, sıcak sıcak servis edilmesi gereken şeyleri bırakıyorum. Büyük kolaylık sağlıyor. Bu masanın olmazsa olmazlarından biri de vişneli brownie. Saat, zaman, mekan fark etmeksizin arkadaşlarımla birlikte en çok yaptığımız ve yediğimiz, en sevdiğimiz tarif diyebilirim. Öncelikle tereyağı eritip ocağı kapatalım. Tereyağı hala sıcakken içine bitter çikolatayı ekleyip eriyene kadar karıştıralım. Çikolata gözüme biraz az göründüğü için bir de bol çikolatalı olmasını istediğim için biraz da sütlü çikolata ilave ettim. Çikolata soğurken diğer malzemeleri hazırlayalım. Şeker ve çikolatayı güzelce çırpalım. Dilerseniz çırpma aşamasında mikserde kullanabilirsiniz. Ben geç saatte hazırladığım için mikser kullanmadım. Un ve vanilini ekleyip tüm malzemeler karışana kadar karıştırmaya devam edelim. Soğuyan tereyağlı çikolatayı yavaş yavaş karışıma ekleyip karıştıralım. Rengi de kıvamı da çok güzel oldu. Hazırladığım karışımı 26 santim çapındaki kelepçeli kalıba döküyorum. Brownie'ye en yakıştırdığım meyve olan vişneyi ekliyorum. Bir de evde biraz böğürtlen vardı. Böğürtlen de eklemeyi tercih ettim.
Bol çikolatalı yapmak istediğimi söylemiştim. Biraz da beyaz çikolata ekledim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Pişme süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Ben ilk 20 dakika fırının kapağını hiç açmıyorum. Üzeri kabuk bağladıktan sonra ara ara kürdanla kontrol ediyorum. Kürdanda herhangi bir kalıntı kalmadığını fark ettiğim ilk anda fırından çıkartıyorum. Böylece brownie'nin içi nemli bir şekilde kalıyor. Tam kıvamını yakalamış oluyoruz. Servis aşamasında üzerine çikolatalı sosla süslüyorum. Genellikle brownie'yi süslerken fındık ya da antep fıstığıyla süslemeyi tercih ediyorum. Bu tarifi yaptığınızda kapış kapış gideceğine emin olabilirsiniz. Kahvaltıların vazgeçilmezi olan menemen hazırlayalım. Tavaya sıvı yağ ekleyip kızdıralım. Kızdırdığımız yağın içerisine küçük küçük doğradığımız yeşil biberleri ekleyip pişirelim. Biberler hafifçe kızarmaya başladıktan sonra küçük küçük doğradığımız domatesleri ilave edelim. Baharat olarak karabiber, pul biber ve tuz ekledim. Domatesler de güzelce piştikten sonra normalde 2 adet de yumurta kırıyorum. Ama bu sefer eklemedim. En sevdiğim kahvaltılık tarif olabilir. Son birkaç senedir popülerleşen sütlü biber tarifini hazırladım. Ara ara yaptığım, sevdiğim bir tarif ama daha önce hiç tarifini çekmediğini fark ettim. Sizler için de tarifini hazırladım. Tavaya sıvı yağ ekleyip kızdıktan sonra biberleri ekleyelim. Ara ara karıştırarak biberler kızarana kadar pişirmeye devam edelim. Biberler kızardıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı kadar un ekleyip karıştırarak kavuralım. Un kokusu çıktıktan sonra üzerine 1 su bardağı soğuk süt ilave edip sürekli karıştıralım. Kıvam almaya başladıktan sonra üzerine kaşar peyniri ekleyelim. Dilerseniz rendelenmiş kaşar da ekleyebilirsiniz. Kaşar peyniri eridikten sonra servis tabağına alabiliriz. Üzerine tereyağında kızdırılmış kırmızı toz biber ekleyelim. Tarifimiz aslında gerçekten çok kolay ve lezzetli. Sizler de kahvaltılarınızda deneyebilirsiniz. Tüm tariflerin sonuna geldik. Umarım sizlerin beğendiği bir sofra hazırlayabilmişimdir. Böyle sofraları hazırlarken en zorlandığım aşama menü oluşturma aşaması. Bundan sonraki hazırlayacağım sofralar için fikirlerinizi açığım. Yorumlarda yaptığınız, sevdiğiniz, beğendiğiniz tarifler varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Değerli vaktinizi ayırıp tariflerimi sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip, yorum yaparak, kanalıma abone olarak kanalımın büyümesine destek olursanız çok sevinirim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşene kadar hoşça kalın.